Pakam karoti vachalam Namaham Vishnu Vidaya Krishna Krishna Srimati Bhakti Vedanta Swami Tilamani Namaste Saraswati Nivasesha Srimati Namaste Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedika Harshi Vasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So last night we spoke a little bit about chanting. Dün akşam mantra söylemekle ilgili biraz konuştuk. And what is the goal of chanting? Ve bu zikrin hedefinin ne olduğuyla ilgili konuştuk. Because actually chanting Hare Krishna can fulfill many goals. Çünkü Hare Krishna'nın zikredilmesi birçok amaca yerine getirebilir, birçok amaca hizmet edebilir. Because Krishna, who is, as we explained last night, who is not different from Krishna, Dün akşam açıkladığımız gibi isminden farksız olan Krishna, he can satisfy all the desires of those who chant his name. isimlerini zikreden herkesin arzularını da yerine getirebilir. And as we explained last night, also, desire is the eternal companion of the soul. Ve dün akşam yine açıkladığımız gibi arzular da ruhun ebedi arkadaşı, ruhla beraber ebedi birlikte In Bhagavad Gita, Krishna says, as they surrender unto me, I reward them accordingly. Bhagavad Gita'da Krishna'nın söylediği gibi bana ne kadar teslim olursanız sizi o kadar ödüllendiriyor olacağım. So, depending upon what one wants from chanting, that will depend upon the results he will get. Bir kişinin Hare Krishna mantrasını zikretmesinden ne beklediğine bağlı olarak da ona göre bir sonuç gelecek kendisine. But as we also explained last night, that the best result one can get from chanting is to get Krishna himself. Dün akşam yine söylediğimiz gibi bu zikrin yapılmasından elde edilebilecek en iyi sonuç Krishna'nın kendisi. Because when you get Krishna, you get everything. Çünkü eğer Krishna'ya sahip olursanız o zaman her şeye sahipsiniz. Just like you could have millions of dollars and all your $5, Bu $10 tıpkı sizin debts 5 are taken care of. dolarlık ya da 10 dolarlık banknotlarınızın içinde her şeye sahip olabilmek. Sadece 5-10 liralık banknotlarla. So in the same way, if one gets Krishna, then because Krishna is the ultimate source of everything, one gets everything along with Krishna. Benzer şekilde bir kişi de Krishna'ya erişecek olursa, Krishna her şeyin nihai kaynağı olduğu için her şeyi de Krishna ile beraber elde etmiş demektir. Because Krishna is described as the source of both the material and the spiritual worlds. Çünkü Krishna hem ruhsal hem de maddi dünyadaki her şeyin kaynağı olarak tanımlanır. Of all that is material and all that is spiritual, Krishna says, I am both its origin and dissolution. Krishna'nın söylediği, ben maddi ve ruhsal olan her şeyin hem yaratıcısıyım hem de bunu sona erdiren kişiyim. Therefore, because Krishna is the source of everything, one gets everything when one gets Krishna. Krishna her şeyin kaynağı olduğu için Krishna'ya sahip olursanız o zaman her şeye sahipsiniz demektir. But even though Krishna is the source of everything, he also exists separate from everything. Krishna her şeyin kaynağı olduğu halde o her şeyden bağımsız ayrı bir şekilde de mevcut. It is not that when Krishna creates everything, that he transforms himself.
Bu Krishna'nın yarattığı her şeyde kendisini dönüştürdüğü anlamına gelmiyor. He always exists separate from his creation. Her ne yaratıyorsa yaratılışından ayrı bir şekilde de varlığını sürdürüyor Krishna. In this fact, it is described that Krishna is considered to be more than the sum of all of his parts. Bu gerçek şu şekilde açıklanıyor. Krishna tüm parçalarının toplamından daha fazla. And here it is explained in the Ishopanishad, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate, that the Supreme Personality of God is perfect and complete. Shri Ishopanishad yazıtlarında Tanrı'nın yüce şahsiyetinin eksiksiz olduğu ve nihai olduğu tanımlanır. And because he is completely perfect, all emanations coming from him, such as this phenomenal world, are also perfect and complete in themselves. Kendisi mükemmel olduğu için de ondan yaratılan her şey bu olgusal dünyada eksiksiz ve mükemmel. And even though he is completely perfect, and even though so many unlimited universes manifest from him, he always remains complete. Kendisi mükemmel olduğu halde ve sayısız evrenler Krishna'dan yaratıldığı halde o tüm bunlardan ayrı bir şekilde var olmaya devam ediyor. This is known as spiritual mathematics. Bu ruhsal bir matematik. Spiritual mathematics is explained that 1 minus 1 equals 1. Ruhsal matematik şöyle açıklar. 1 eksi 1 eşittir. This may sound very confusing. Bu çok kafa karıştırıcı gelebilir kulağa. Because according to our ordinary conception, 1 minus 1 equals 0. Çünkü bizim sıradan anlayışımıza göre 1 eksi 1 sıfıra eşittir. You have 1, and you take 1 away from 1, you have nothing. Elinizde 1 var ve bu birden 1'i alıp çekerseniz hiçbir şey kalmaz orada. But you can take unlimited universes coming from Krishna. Ama Krishna'dan gelen bu sayısız evrenleri alabilirsiniz. But Krishna always remains perfect and complete. Yine de Krishna eksiksiz, mükemmel ve tam bir şekilde kalmaya devam ediyor olacak. Bunları alsak gerekiyor. That is because when Krishna creates, he doesn't transform himself, but he transforms his energies. Bunun nedeni Krishna her neyi yaratıyorsa kendini dönüştürmüyor ama kendine yayılan bu enerjileri ortaya çıkarıyor. Which are always existing along with him eternally. Tüm bu onun enerjileri ebediyen Krishna ile birlikte var olmaya devam ediyor. And Krishna has unlimited energies. Krishna'nın da sayısız enerjisi olduğu için He has the material energy, maddi enerjisi var. which is manifest in the form of unlimited universes. Sınırsız, sayısız evrenler şeklinde tezahür ediyor. And he has the spiritual energy, Bir de Krishna'nın ruhsal enerjisi var. which is eternal. O da ebedi olan. And the difference between the spiritual energy and the material energy Ruhsal enerji ile maddi enerji arasındaki fark da is that the spiritual energy is always manifest, ruhsal enerji daima tezahür halinde, her zaman var. whereas the material energy is temporary. Lakin maddi enerji geçici olan. The living entity is described as belonging to the spiritual energy. Canlı varlık ruhsal enerjiye dahil olarak tanımlanır. All living beings belong to the spiritual energy. Tüm yaşayan canlı varlıklar ruhsal enerjiye aittir. But they have temporarily come in contact with this material nature. Ama geçici olarak bu maddi doğayla temas haline gelmiş durumda. But ultimately, Krishna is the origin of all. Ama en nihayetinde nihai olarak Krishna her ikisinin de kaynağıdır, ruhsal ve da maddi enerji. Aham Bijapata Pita, as Krishna says, I am the seed-giving father of all living beings. Krishna'nın dediği gibi ben tüm canlı varlıklara hayat veren tohumum. So, therefore, in many places in the Vedic teachings, it is described that Krishna is the source of everything. O yüzden Vedik öğretilerin birçok yerinde de Krishna'nın her şeyin kaynağı olduğu açıklanır. And usually, when we hear of that, we immediately think, well, where did Krishna come
Ve bunu gördüğümüz ya da okuduğumuz zaman hemen aklımıza gelen şey de peki öyleyse Krishna nereden geliyor? Because we always think that everything has a beginning. Çünkü bizim anlayışımıza göre her zaman bir şeyin başlangıcı olduğunu düşünürüz. And this is very difficult to understand. Bu anlaması da epeyce zor. It is described in the Vedic literatures, Atakshi Krishna Namadi Navavidrayam Indriyai, that we cannot understand Krishna simply by these blunt material senses. Vedik yazımlarda açıklandığı üzere biz Krishna'yı sadece bu kör duyularımızla kavrayamayız. He can only be understood by spiritual senses. Maddi duyularımız değil ama ancak ruhsal duyularımızı algılayabiliriz. Because just as we explained last night, that the body is temporary, Çünkü dün de açıklamıştık, bu beden geçici and the soul is eternal, ve ruh ebedi. and that this, as we quoted that verse from Bhagavad Gita where Krishna says, never was there a time when I did not exist. Ve Bhagavad Gita'dan da alıntılar yapmıştık. Krishna diyordu ki benim var olmadığım bir zaman yok. And never was there a time when you, Arjuna, did not exist. Ve Arjuna'ya söylediği de Arjuna senin de hiç var olmadığın bir zaman olmadı. Nor never was there a time when all of these kings assembled in this battlefield did not exist. Ne de Bhagavad Gita'da bahsedilen o Kurukshetra savaş meydanındaki kralların var olmadığı bir vakit vardı. Nor in the future will any of us cease to be. Ve hiçbirimiz de gelecekte var olmayı durdurmayacağız. So, the very basic, fundamental principle of the teachings of Bhagavad Gita Ve Bhagavad Gita'nın öğretisinin temeli, en basit temeli, is that the soul has an eternal identity. Ruhun ebedi bir kimliği oldu. And that the perfection of spiritual life is to realize that identity. Ve ruhsal yaşamın mükemmeliyeti de bu ruhun kimliğini fark etmek. And just as we also explained last night, that if we have an eternal identity, then what are we doing eternally? Ve yine dün akşam söylediğimiz gibi bizim ebedi bir kimliğimiz varsa o zaman biz ebedi olarak ne yapıyoruz? So perfection means that not that we simply become one or become void, Mükemmeliyetle kastettiğimiz bizim sadece boşluğa karışmamız ya da bir olmamız anlamına gelmiyor. as some people would like. Bazı insanların isteyebileceği üzere bu anlama gelmiyor ne yazık ki. Some people think it would be very wonderful if I didn't have to suffer. Kimilerimiz acı çekmek zorunda olmasak bunun harika olabileceğini düşünüyor. And if I don't exist, I don't have to suffer. Ve buna göre de eğer var olmazsam bu ızdırabın da olmadığı anlamına gelir. So better I not exist, En iyisi ben var olmayayım. because then I won't at least know that I'm suffering. Çünkü en azından o zaman bileceğim ki ızdırap çekmek zorunda değilim. So as we said, whatever one wants, Krishna will give. Dün akşam söyledik, bir kişi ne isterse, ne dilerse Krishna da veriyor. If you want that kind of perfection, Eğer böyle bir mükemmeliyeti arzuluyorsan, Krishna will let you think you have that perfection. Krishna sizin o mükemmeliyete erişmiş olduğunuzu düşünmenizi sağlayacak. And this is one type of perfection. Ve bu da bir çeşit mükemmeliyet. It is called liberation. Buna özgürlük deniyor. Liberation means to become free from our identification with this temporary physical world. Bu özgürlükten bahsettiğimizde bu geçici fiziksel dünyadan kurtulmuş olmak demek oluyor. But our existence is not defined simply by negating this material world. Ama bizim varlığımız sadece bu maddi dünyayı saf dışı bırakmaktan ibaret değil. Although I may not be connected to this world, Bu dünyaya bağlı olmasam da still I exist yine de var olacak. beyond this world. Bu dünyanın ötesinde var olacak. So liberation means to understand our eternal identity. O yüzden özgürlük ya da kurtuluş bizim ebedi kimliğimizi, varlığımızı kavramak anlamında. But in the type of liberation that one gets when one doesn't want to exist, Bir kişinin var olmak istemediği bir kurtuluş şekline erişirsek eğer, it is called in Sanskrit vimukti maninas. Sanskritçe vimukti Maninas. maninas deniyor.
var. Mukti maninas means one thinks one's liberated. Bu şu anlama geliyor. Kişi özgür olduğunu zannediyor, düşünüyor. Krishna allows one to think that they're liberated from this world. Kişi Krishna'nın bu dünyadan kurtulduğuna, özgürleştiğine düşünmesine izin veriyor bu durumda. And they simply merge into his impersonal effulgence. Ve bu kurtuluşa erişmiş olan, bu tip kurtuluşa erişen kişiler de Krishna'nın o ebedi nuru, ışığına karışmış, onunla birleşmiş oluyorlar. Which is one of Krishna's energies. Ki bu da Krishna'nın enerjilerinden biri, bahsettiğimiz o nurunun, ışığının içine karışmış olmak. We are Krishna's energy. Biz de Krishna'nın enerjisiyiz. And his impersonal effulgence, which is the unlimited rays emanating from his transcendental body, is another one of his energies. Onun bu ebedi parlak ışıltısı saçtığı da sonsuzluğa yayılmış olan ebedi enerjisi. And there's pleasure. Ve zevk var burada. But it's not complete pleasure. Ama eksiksiz bir zevk denemez buna. Just like this pleasure that comes from not suffering. Bu şöyle bir zevk, acı çekmeme durumunda olmanın verdiği zevk. Just like Srila Prabhupada gives the example. Tıpkı Srila Prabhupa'nın buna dair verdiği örnekte olduğu gibi. That in many times there used to be a punishment, or there used to be a punishment, it's called the dunking stone, where they put somebody underwater and hold them underwater. Vedik zamanlarda şöyle bir cezalandırma sistemi var. Kişileri suyun altına batırıyorlar. And then, when it gets to the last breath, they pull them up. Ve tam son nefes durumuna geldikleri noktada sudan çekip çıkartıyorlar. And the person thinks, this is wonderful. Ve kişi o an bunun harika olduğunu düşünüyor. Anyone would think that way. Herkes öyle düşünüyor. Kim olsa öyle düşünüyor. Then they put them back down. Ama the water. tekrardan suyun altına daldırılıyorlar bunun üzerine. So the pleasure, as we explained last night, that comes from relief is one type of pleasure. O yüzden dün akşam yine açıkladığımız gibi bu zevk durumu sadece ızdıraptan kurtulmuş olma anının verdiği bir zevk çeşidi, bir tip. And it is described that there are three types of pleasure. Ama bu zevklerin üç tipi, üç çeşidi olduğu açıklanır. Three types of happiness. Üç çeşit mutluluk var demek oluyor. It's the happiness that comes from gratifying physical bodies. Mutluluk çeşitlerinden biri fiziksel bedenlerimizin ihtiyaçlarını tatmin ettiğimizde doğan, bununla gelen mutluluk. Which has a beginning and an end. Ki bunun da bir başlangıcı ve sonu var. And there's pleasure that comes from liberation. Bir de bu kurtuluş, özgürlük durumundan gelen bir keyif, haz durumu var. That is another second type of pleasure. Bu da ikinci tip zevk oluyor. But as we said, that liberation is not complete. Ama bu durumda kurtuluşun eksiksiz olmadığını az önce açıklamıştık. Because one still does not realize one's eternal identity. Çünkü o noktada kişi hala henüz içsel kimliğinin ne olduğunu keşfetmedi, tanımlayamadı. And the third type of pleasure Üçüncü tip zevk ise is the pleasure that one gets from bhakti. Kişinin bhaktiden aldığı keyif, haz. And we defined a little bit about what that pleasure was last night. Ve dün akşam bu tür bir hazın nasıl bir keyif olduğundan bahsettik. That's the pleasure that Krishna gives. Bu zevk, Krishna'nın size verdiği bir zevk. Because Krishna is the reservoir of pleasure. Çünkü Krishna tüm keyif, tüm zevklerin kaynağı. But it's the pleasure that Krishna personally gives. Ama Krishna'nın kişisel olarak size verdiği, sunduğu bir keyif. As was explained last night, ultimately he's a person. Çünkü dün akşam yine söyledim, Krishna en nihayetinde bir kişi. Because Krishna gives, as we said, everyone according to however one wants to approach it. Ve başta dediğimiz gibi, Krishna herkese ona nasıl yaklaşmak istediğinize bağlı olarak The first two types. veriyor, arzularını yerine getiriyor. The first two types of pleasure are given by Krishna, but through his energy. Bu bahsettiğimiz ilk iki tip keyif durumu Krishna tarafından, Krishna'nın enerjileri tarafından veriliyor. Bunu arzulayan kişilere.
there's a difference between Krishna and his energy. Ama Krishna ile onun enerjileri arasında bir fark var. There's similarity, but there's also difference. Benzerlik de var ama fark da var. This is called the Chincha Veda Veda Tattva. Achinta Veda Veda Tattva. Ne? Achinta Veda Veda Tattva. Bu Sanskritçesi şimdi Sanskrit. Which means simultaneously one and different. Bu da şu anlama geliyor. Aynı anda bir ve ayrı olan. Just like the sunshine might enter into the room. Bu tıpkı şunun gibi, güneş ışığı bu odaya girebilir. And the sunshine is the energy of the sun. Ve güneş ışığı güneşin bir enerjisi. And the sunshine is the same as the sun. Ve güneş ışığı güneşin aynısı. Because the sunshine is, wherever the sun exists, sunshine exists. Çünkü nerede güneş varsa orada güneşin ışınları da var. So when the sunshine enters the room, it's one thing. Güneş ışınları bu odaya girdiği zaman bu bir şey. But when the sun enters the room, Ama bu odaya güneş girdiği zaman bu başka bir şey. so there's a similarity, but there's also difference. Yani hem benzerlik var hem de bir fark var. So this is a Chincha Veda Veda Tattva, or inconceivable simultaneous oneness and difference. Bu Achinta Veda Tattva ya da aynı zamanda hem bir hem de ayrı olabilme durumu. That Krishna, through his energies, he rewards one according to their desires. Krishna bu enerjileri aracılığıyla kişileri arzularına göre ödüllendiriyor. And his energies act according to his will. Ve onun bu enerjileri de Krishna'nın arzularıyla hareket ediyor. But he doesn't have to take part in it. Ama Krishna'nın bunda yer alması gerekmiyor. Yani kendini doğrudan bir rol oynaması gerekmiyor. His energies act perfectly according to his will. Onun enerjileri gayet mükemmel bir şekilde Krishna'nın arzusu ve buyruğuna göre hareket edebiliyorlar. But he still exists as a person separate from his energies. Ama Krishna bir birey, bir kişi olarak da tüm bu enerjilerinden ayrı bir şekilde burada var olmaya devam ediyor. Just like a big businessman, he may have many buildings. Bu tıpkı şeye benziyor. Bir sürü binası olan bir iş adamına. In one building there's marketing, there's another building there's manufacturing. Bir bina üretim yapıyor, bir bina pazarlama yapıyor. Another building is administration. Diğer bir bina idari yönetim binası. And they may be in different places. Ve hepsi de farklı yerlerde olabilir. And every one of those places, they're acting according to his will. Ve tüm bu iş adamının sahip olduğu farklı yerlerdeki binalardaki herkes de onun arzularına göre işlerini yürütüyorlar. And we could say his energy is acting according to his will. O yüzden diyebiliriz ki onun enerjisi Krishna'nın onun arzusuna göre hareket ediyor. But still, he's existing separate from his energy. Ama yine de tüm bu enerjileri varken o ayrı şekilde, ayrı bir yerde var olmaya devam ediyor. In the same word, this material world is Krishna's energy. Aynı şekilde bu maddi dünyada Krishna'nın enerjisi. And he also has many departmental heads in this material world. Ve aynı şekilde deminki örnekte olduğu gibi bu maddi dünya içerisinde de belli bölümsel, idari organlar var diye düşünebiliriz. Who are responsible for creation Yaratılıştan, of this universe, bu evrenin yaratılışından sorumlu olan organlar, birimler, maintenance of this universe, bu evrenin daimi idare edilmesinden sorumlu olan departmanlar, personalities who are responsible for the air, for the sunlight. havadan, güneş ışığından sorumlu olan kimseler. Just like in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that he previously spoke this message to Arjuna to be the swan who is the sun god. Tıpkı yine Bhagavad Gita'da Krishna'nın Arjuna'ya söylediği gibi Arjuna'dan önce güneş tanrısı Vivasvan'a anlatmıştım ben bu bilgiyi Bhagavad Gita'yı diyor. So he is the predominating personality of the sun. Bu bahsettiğimiz kişideki Vivasvan güneşteki mevcut olan baskın kişi, oradan idaresinden sorumlu olan başındaki kişi olarak düşünebiliriz. And there are many different, unlimited, millions of different personalities in charge of various aspects of universal movement. Ve bu evrendeki ilişkilerden sorumlu olan birçok birbirinden farklı boyutta
yolculuklarla ilgilenen kişilikler var, bireyler var diye düşünüyorum. And they all act according to his will. Ve onların hepsi de Krishna'nın arzusu, onun buyruğuna göre hareket ediyorlar. So, Krishna ultimately can give one liberation from this material world. Krishna nihayetinde bir kişiye bu dünyadan kurtuluş verebilir, bunu bahşedebilir. Because Krishna is the controller of these energies. Çünkü tüm bu enerjilerin kontrol eden Krishna. And one of his energies is also known as Maya, Enerjilerinden bir tanesi de Maya diye biliniyor. which is the illusory energy, Yanılsama enerjisi bu Maya dediğimiz enerji. which has temporarily covered us Bizi geçici olarak örten, kaplayan enerji. so that we are in forgetfulness of our connection with the Supreme. Bizi örtüyor belli bir süre boyunca ki Yüce ile olan bağlantımızı, ilişkimizi unutalım. But this Maya also works according to Krishna's will. Ama Maya da yine Krishna'nın arzularına göre hareket ediyor. Maya dakshina prakriti suyate sacharachana. This is Sanskrit now. Yine Sanskritçe bir alıntı yaptık burada. Maya, material nature, works, Krishna says, according to my will. Maya, maddi doğa benim enerjime göre, benim doğrultumda hareket eder diyor. Just as the shadow moves with the object. Tıpkı bir gölgenin objeyle beraber hareket ediyor olması gibi. In the same way, this material nature works according to the will of the Supreme. Benzer şekilde de bu maddi dünya yüce kişinin, yüce olanın arzusuyla hareket ediyor doğrusu. So liberation is when Krishna orders release of the living entity from the influence of the mind. Bu kurtuluş özgürlük hali, Krishna'nın bireyi Maya'nın etkisinden kurtarma durumu. Another name for Krishna is Mukunda, the giver of liberation. Krishna'nın diğer bir adı da Mukunda, kurtuluş bahşeden, kurtuluş özgürlük veren. So Krishna can release the living entity from bondage Krishna canlı varlığı bağlarından kurtarabilir, bağlılıklarından. by ordering the living entity's release from mind. Bunu da şöyle yapıyor, canlı varlıkları Maya'nın enerjisinden kurtulma emrini vererek yapıyor. And as we said, this is another type of happiness. Bunun da başka bir çeşit keyif, zevk olduğunu söylemiştik. To be released from bondage of the material world. Maddi dünyanın bağlılıklarından kurtulmuş olmanın bir çeşit zevk olduğundan bahsettik. But the third type of pleasure, Ama üçüncü tip bir hazın, which we described as the pleasure which comes from bhakti. Bhakti'den gelen keyif diye tanımladık. And bhakti yoga means the yoga of devotion. Bhakti yoga demek bağlılık yogası anlamı, adanmışlık yogası anlamı. Which means to establish an eternal connection with the Supreme. Ki bu da yüce olanla ebedi bir bağ kurmak demek. To be released from bondage is only part. Bağlılıklarımızdan kurtulmuş olmak sadece bir kısmı. Being released from bondage, as we said, is the source of pleasure. Ve bu bağlılıklardan kurtulmuş, bunları atmış olmanın bir çeşit haz olduğunu söyledik. But the pleasure one gets from bhakti Ama kişinin Bhakti'den kazanacağı, Bhakti'de duyacağı keyif, is described to be the most complete. en eksiksiz olan hazlardan tanımlanır. Because if one has bhakti, Çünkü kişide Bhakti varsa, adanmışlık varsa, not only does one have liberation, aynı zamanda özgürlük de var demektir. Kurtuluşa dairmiş demektir. but one has Krishna. Ne zaman ki Krishna'ya sahipse kişi. That is the power of bhakti. Bhakti'nin gücü bu. Bhakti is so powerful Bhakti o kadar güçlü ki, that although the Supreme Lord is described as the Supreme Controller, yüce kişi, yüce idareci olarak tanımlandığı halde, bhakti is so powerful that it can control him. Bhakti öylesine güçlü, adanmışlık öylesine güçlü bir yol ki, siz o en yüce olanı kontrol edebilirsiniz. Srila Prabhupada once told a little story Srila Prabhupada bununla ilgili bir hikaye anlatmıştı zamanında. about one prime minister whose name was Prime Minister Gladstone. Başbakan Gladstone olan bir kimseye dair anlattığı bir hikaye. Very big man. Çok büyük adam.
powerful, oldukça güçlü, respected, saygı duyulan, had a lot of control. yani aklınızın almayacağı kadar kontrolü var, etkisi var insanlar üzerinde, o kadar nüfuslu biri. And one day, an important ambassador came to meet him. Ve bir gün önemli bir büyükelçi ziyarete geliyor. So the ambassador came into the Prime Minister's office. Ve bu başbakanın ofisine geldiği zaman elçi, And approached the secretary and says, I have an appointment with the Prime Minister. Could you please tell him I'm here? sekreterine yanaşıp diyor ki işte benim başbakanla bir randevum var, kendisine geldiğini söyler misin diyor. So the secretary told the ambassador, please sit down a minute and I'll go in and tell the Prime Minister. Sekreter de diyor, lütfen bir dakikalığına burada oturun, ben gidip hemen başbakanıma haber vereceğim. Secretary went into the Prime Minister's office. Sekreter başbakanın ofisine giriyor. And within a few minutes she came out and said, the Prime Minister will be with you shortly. Hemen birkaç saniye geçiyor, geçmiyor, geri geliyor. Diyor ki başbakan hemen kısa bir süre içinde sizinle olacak. And she returned to her desk. Ve masasına oturuyor. So the ambassador was sitting and waiting for the Prime Minister to come and see him. Büyükelçi de oturmuş, başbakanın onu gelip karşılamasını bekliyor, görmesini bekliyor. But 5 minutes went by, 10 minutes went by, 20 minutes went by, and he was still waiting. Birazdan demişti ama 5 dakika oluyor, 10 dakika oluyor, 20 dakika oluyor. Büyükelçi hala bekliyor. And he was thinking, I'm an important person. Ve düşünüyor, ben önemli bir kimseyim. Why is the Prime Minister making me wait so long? Neden başbakan beni bu kadar uzun bekletiyor? So when the secretary had left the office, she had left the door to the office open just a little bit. Sekreter ofis için gittiğinde, masasından kalktığında kapıyı biraz aralık bırakmış olmuş. So the ambassador decided to look into the office to see what the Prime Minister was doing that was so important to keep him waiting. Büyükelçi de o kapı aralığından merak ediyor, şöyle bir görmeye çalışıyor. Acaba başbakan bu kadar önemli olup da onu beklediği ne yapıyor içeride? So when he peeked inside the door, he saw the Prime Minister on the floor. Böyle gözünün ucuyla kapı aralığından baktığı zaman başbakanı yerde görüyor, yerde buluyor. And his grandson was sitting on his back. Ve torununun da sırtının üstüne çıkmış olduğunu izliyor kapı aralığında. And he was walking around the floor on his hands and knees with his grandson kicking him. Başbakan da böyle 4 üzerinde, elleri, dizleri üstünde, oradan oraya ofisin içerisinde, torunun tepesinde ayaklarıyla böyle işte vurup bekleyerek başbakanı oradan oraya döndürüyor. And every time his grandson would kick him, he would jump and would run quickly. Her defasında da torun böyle bir vurduğu zaman, tekmeyi attığı zaman başbakan o böyle bir ayaklarını hızlı gitmeye başlıyor. Very big, powerful Prime Minister. Çok güçlü, büyük bir başbakandan söz ediyoruz. But because of the loving relationship he has with his grandson, he's become a horse. Ama torunuyla arasında olan o sevgi dolu ilişkiden ötürü ofisin içerisinde bir at oldu. And he's being kicked. And he's acting according to the will of his grandson. Ve tekme değiyor ya da torununun arzularına göre hareket etmeye gönüllü. Even though ambassadors and other prime ministers have to wait a long time to come see him, Her ne kadar dışarıda elçiler kim olursa olsun onu beklemek için gelmiş olsa da o an ona sevgisinden ötürü o içeri atılıyor. he has this special relationship with his grandson. Çünkü bu torunuyla özel bir ilişkisi var And arasında. his grandson can even control him. O kadar ki bu torun onu kontrol edebilir. Even though he can wait and make ambassadors wait 20 minutes, 30 minutes, an hour, or a Ambasador orada week. 20, yarım saat ya da 1 saat bekleyecek olsa da torunun kontrolünde bekleyecek. So Srila Prabhupada told this story and he said, this is Krishna. Şimdi Prabhupada bu hikayeyi anlattığı zaman söylediği şey bu Krishna. Krishna is the supreme controller, Krishna yüce kontrol edici, kontrol eden kimse. supreme proprietor. Ve yüce sağlayıcı, her şeyi veren. He controls everything through his energies. Enerjileri aracılığıyla her şeyi kontrol ediyor. He owns everything Her şeye de sahip. because he's the source of everything. Çünkü her şeyin kaynağının olduğunu söylemiştik. But that's only one aspect. Ama bu Krishna'nın bir boyutu. That's only one aspect of the supreme. Yücenin bir boyutu bu bahsettiğimiz. He has another identity.
Onun bir de bir ayrı kimliği var. which is beyond his relationship with this world. Bu maddi dünyayla olan ilişkisinin ötesinde bir boyutu var. And that identity is that even though he's the supreme, O diğer kimliği ise her ne kadar en yüce kişi olsa bile he enjoys being controlled. Kontrol ediliyor olmaktan da keyif alıyor. But what can control him? Peki onu ne kontrol altına alabilir? Only one thing can control him. Sadece tek bir şey Krishna'yı kontrol altına alabilir. Love. Aşk. That's the only thing. Love controls. Duyduğumuz sevgi, aşk, Krishna'yı da kontrol etmeyi. It's the most powerful thing in this world, love. Bu dünyadaki en güçlü şey sevgi, aşk. So, therefore, when Krishna gives himself, O yüzden Krishna kendini verdiği zaman he's giving himself to those who love him. Krishna kendini onu sevenlere veriyor. Bhakti is the yoga of love. Vakti de sevgi, aşk yogası. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yogi namaki saveshan bhakti tanatana. Of all yogis, he who always abides in me in great faith. Ve Krishna Bhagavad Gita'da şöyle diyor, yogilerin en büyüğü bana büyük bir inançla bağlı olandır. Is most intimately united with me in yoga. O kişi benimle en yakın halde ebediyen bağlıdır. And he is the highest of all. Ve o görülebilecek en yüksek kişidir. Why is he the highest yoga? Neden en yüksek Highest yogidir? yogi, excuse me. Yani en yüksek yogi. Because he can control Krishna by his love. Çünkü neden en yüksek yogi? Çünkü aşkı sevgisiyle Krishna'yı kontrol edebilecek güçlüdür. So when one has established a relationship with Krishna through bhakti, Bir kişi bhakti aracılığıyla ne zaman Krishna ile bir ilişki kuruyor, Krishna not only gives one release from this world, Krishna sadece bu maddi dünyadan kurtuluş, rahatlık vermekle kalmıyor. which is a form of pleasure, Ki bir çeşit keyif olduğunu söyledik. but he also accepts that person into his eternal association. Ama o kişiyi ebedi birlikteliğine de kabul ediyor. And has loving exchanges with that person. Ve o kişiyle böyle aşk dolu, sevgi dolu değiş tokuşlarda bulunuyor. Böyle bir meşgale içerisinde. Just as the Prime Minister was controlled by the love of his grandson, Tıpkı o torunun aşkıyla kontrol edilen başbakan gibi. in the same way, Krishna is controlled by his devotee. Aynı şekilde Krishna da ona adanan kişi tarafından kontrol ediliyor. Such is the power of pure, unalloyed love. Koşulsuz aşkın gücü böyle bir şey. That although the Lord is supreme, Tanrı en yüce olduğu halde he derives his greatest pleasure en büyük keyfi, hazzı not from being supreme, yüce olduğundan almıyor. Yüceliğinden duymuyor bu keyfi. derives his greatest pleasure by serving his devotees. Tanrı'nın duyduğu en büyük haz adananlarına hizmet ediyor olmasından geliyor. Why? Neden? Because his devotees don't want anything from him. Çünkü bu adananlar ondan hiçbir şey istemiyorlar. They don't want anything material. They just simply want to love him. Maddi olan hiçbir şey istemiyorlar. Onu sadece Krishna'yı sevmek istiyorlar. Just like a very wealthy man. Tıpkı çok varlıklı bir adam gibi. Sometimes it's very difficult for him to know who his friends are. Bazen böyle bir kimsenin arkadaşlarının kim olduğunu bilmesi çok zor. Because everybody looks at him and they think, oh, he's such a wealthy man. Çünkü herkes bakar, o ne de varlıklı bir adam diye düşünür. And then he wonders, why do people being so nice to me? Why are they serving me? Do they like me or do they like my wealth? Bu kişi de hep düşünür. Bu insanlar niye bu kadar hani bana hizmet ediyorlar? Acaba beni sevdiklerinden mi yoksa varlıklı bir kimse olduğundan mı? I've met many wealthy people. Birçok varlıklı kimseyle tanıştım. In fact, I could tell a story about a very wealthy man I once met at an airplane, which is a very nice example of this. Buna dair çok güzel bir örnek olacağı için uçakta bir keresinde tanıştığım çok varlıklı bir adamdan bahsedeceğim.
And they've expressed to me how I don't know who my friends are. Ve bana ifade ettiği şey şuydu, ben arkadaşlarımın kim olduğunu bilmiyorum. Because I don't know who's attracted to me or who's attracted to my woman. Çünkü kimin bana yakınlık duyduğunu ya da benim varlığıma, zenginliğime yakınlık duyduğunu bilmiyorum. And this man was very lonely man. Ve bu bahsettiğim adam çok yalnız bir adam. So Krishna, he has unlimited wealth. Krishna'nın sınırsız, sonsuz bir varlığı var. He has unlimited power. Sınırsız da bir gücü var. He has unlimited everything. Her şeyde sınırsız ve sonsuz. Unlimited beauty. Sonsuz güzelliği. But when somebody approaches him and wants something from him, Ne zaman bir kişi ona yaklaşıp da ondan bir şey istiyor, he knows what's in our hearts and he knows what we want. bizim kalbimizde olup biteni ve ne istediğimizi biliyor. So if we want something from him, he can give us that. Eğer biz ondan bir şey istiyorsak, bunu anladığı için bize bunun karşılığını veriyor. But we want nothing from him except to serve him. Ama ona hizmet etmekten başka hiçbir arzumuz yoksa bu şekilde karşısına gittiğimiz zaman bunu da biliyor. Not because he's the most wealthy person. En zengin olduğu için değil, Not because he's the most beautiful person. ya da en güzel olduğu, en güzel kişi olduğu için de Not değil. because he's the most powerful person. En güçlü olduğu için de değil. But because he's Krishna. Sadece Krishna olduğu için. Something about him we like. We're attracted to him. Ona dair bir şey bizi cezbediyor, ona çekiyor. And we simply want to serve him. Because he is who he is. Sadece ona hizmet etmek istiyoruz çünkü o olduğu kişi. So Krishna, because he's a person, Krishna da bir kişi olduğu için he understands when we want to serve him and please him. ona hizmet etmek istediğimizi, onu memnun etmek istediğimizi anlıyor. Without expecting anything from return. Karşılığında hiçbir şey ummadan bunu yapmak istediğimizi anlıyor. The story we told last night of how Krishna gives his heart because his devotee doesn't want anything else. Tıpkı bu dün akşam anlattığımız hikaye gibi hatırlıyorsanız Adana'nın ondan hiçbir şey istemiyordu. Krishna karşılığında kalbini verdi. He wants to give something in return. Karşılığında bir şey vermek istiyor. So, because his devotee doesn't want material things from him, Adana'nın da ondan maddi bir şeyler istemediği zaman even though his devotee doesn't ask, sormasanız bile Krishna gives his heart. Krishna bir şey verecek, kalbini veriyor. When he gives his heart, he gives himself. Kalbini vermişse kendini vermiştir. And Krishna can give a pleasure much greater than any of the pleasure Ve one can get in Krishna this. da bizim sahip olabileceğimiz tüm keyiflerden en büyük keyfi verebilir bize. Another name for Krishna is Govinda, Krishna'nın diğer bir ismi Govinda. which means he who gives pleasure to the senses. Govinda da kelime anlamıyla duyulara keyif veren anlamına geliyor. Duyulara haz veren. Krishna can give such a pleasure that one doesn't even think about the pleasures of this world. Krishna o kadar haz veriyor ki kişi bu maddi dünyanın keyiflerini düşünmüyor. And not only does he give that pleasure once, Bu hazzı bir kez vermekle de kalmıyor. but because in bhakti there is always a relationship. Bhakti'de daimi bir ilişki olduğu için It's not that we serve once and then that's it. bir kere hizmet ettim bu kadar demememiz için. There's a relationship. Bu ilişki var. And just as we said last night, when one is connected to the Supreme, it's not that it's a one-way street. Yine dün akşam bahsettiğimiz gibi Yüce Olan'la bir kez bağlantı kurduğumuz zaman bir tek yönlü bir yol değil bu. When one is connected, Kişi bağlandığı zaman then the connection is strong. bağlantı güçlü. And then Krishna also gives in return. Karşılıklı, Krishna da karşılığını veriyor. Even though one doesn't want it, Kişi istemese bile. Krishna still wants to give it. Çünkü Krishna yine de bir şey vermek istiyor karşılığında. That is the secret of bhakti. Bhakti'nin sırrı bu. Although it may sound like, well, then I want that pleasure, so therefore I'll serve Krishna.
Şu an şöyle gelebilir kulağa. Evet, ben bu zevki tatmak istiyorum. O yüzden Krishna'ya hizmet edeceğim. So it may seem like, well, we have some motive. That's a nice pleasure. I want that pleasure. Şöyle bir motivasyonumuz var gibi gelebilir kulağınıza. Evet, bu böyle bir keyif hoş olsa gerek ve ben o fazla erişmek istiyorum. But even if one wants that pleasure, Ama siz o zevke erişmek isteseniz bile, if he does it with the aim of pleasing Krishna, Krishna'yı memnun etme arzusu, motivasyonu, güdüsüyle yapılmadığı sürece Krishna will transform that into love. Krishna, so when we do it with that motive or Yes. even not, When we do it that motive, Krishna will even transform okay. into love. Böyle bir motivasyonla güdüyle yapsak bile Krishna bunu aşka, sevgiye dönüştürüyor. Kama sava kama va moksha kama udara diti vena bhakti yogina yajita purusha param. This verse explains whether one has no material desires. Bu dize şunu anlatıyor. Kişinin maddi duyguları, arzuları olmasa da, Whether one is filled with material desires, ister maddi arzularla dolu olsa da, or whether one is desiring liberation. ya da kişi kurtuluşa erişmek istiyor da olsa, An intelligent person will serve Krishna. akıllı olan bir kişi Krishna'ya hizmet eder. Why? Neden? Because even if we serve Krishna with an impure motive, Çünkü Krishna'ya saf olmayan bir güdüyle, bir motivasyonla hizmet ediyor olsak bile, Krishna will purify that motive. Krishna o güdüyü, o motivasyonu saflaştıracak, kusursuz hale getirecek. Just as the sun can purify an impure place by its ultraviolet rays, Tıpkı güneşin UV ışınlarının saf olmayan, kirli olan bir yeri arındırma gücü olduğu gibi. Krishna can purify the impure heart simply by coming in contact with it. Krishna bizim saf olmayan ya da kirlilikler dolu olan kalbimizde sadece onunla temasa geçmiş olmaktan dolayı temizleme gücünü sağlar. Just like our spiritual master used to give the example, if you have an iron rod and you put it into a fire, Tıpkı manevi öğretmenimizin Prabhupa'nın söylediği gibi elimizde bir demir çubuk var. it's iron. Bu demir. You touch it, it's cold. Buna dokunursanız demir çubuğa soğuk. But if you put it into fire Ama ateşin içine daldırırsanız demir çubuğu and keep it in the fire, ve o ateşin içinde tutarsanız it becomes hot, ısınıyor, hotter, daha da ısınıyor. and red hot. Ondan sonra da kırmızı, yanıcı bir sıcaklığa erişiyor. And if you touch it, Ona dokunacak olursanız it burns just like fire. alevin ta kendisi, elinizi aleve sokmuşçasına yakabilecek güçte. By contact with fire, it becomes just like fire. Ateşle temas etmiş olmakla her şeyde ateşe dönüşüyor, yanıyor. In the same way, Krishna is known as Pavitram, Benzer şekilde Krishna Pavitram olarak da biliniyor. which means he is supremely pure. Bu da son yüce derecede saf olan anlamına geliyor. And if we simply come in contact with Krishna, Ve sadece Krishna ile temasa geçmiş olmakla just like the iron in contact with fire becomes hot, hot, and hotter, tıpkı o demirin, alevle temasa geçen demirin sıcak, daha sıcak, iyice ateşe dönüşmesi gibi. we become pure. Biz de Krishna ile temasa geçince saf hale erişiyoruz. More pure, Daha da arınıyoruz, more pure, daha da arınıyoruz completely pure. ve tamamen arınmış hale The erişiyoruz. more we keep contact with Krishna, who is completely pure, we become purified. Ne kadar temasımızı sürdürürsek o kadar saf oluyoruz biz de. Krishna çünkü son derece, yüce derecede saf olan. Biz de o saflar diyoruz. So, Srila Prabhupada gives this example Şila Prabhupada bu örneği veriyor. that even though we may have impure motives, Her ne kadar saf olmayan güdülerimiz olsa da if we stay in contact with Krishna, who is pure, we'll become purified. saf olan Krishna ile temas içerisinde olduğumuz sürece biz de arınacağız. How to stay in contact with Krishna? Peki nasıl Krishna ile temas halinde kalabiliriz? Bunu nasıl sürdürebiliriz? So that we can become purified Ki böylece biz de arınabiliriz. and then come to that platform of unalloyed love. Ve bu koşulsuz, kusursuz, işte lekesiz sevgi durumuna erişelim. Namachitamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha.
Krishna's name. Krishna'nın ismi. As we explained last night, Krishna and his name, they're non-different. Dün akşam söylediğimiz gibi Krishna ile ismi farksız. Birbirinden ayrı değil. The most easily way to make Krishna accessible to us Krishna'ya bizi erişimimize kılabilecek, erişilir kılabilecek en kolay yol by coming in contact with his name. onun ismiyle temasa geçmiş olmak. We make contact with his name, İsmiyle temasa geçtiğimiz zaman and if we chant his name ve ismini de zikrediyor olursak and hear, ve duyarsak, then that vibration enters into the heart, bu duyduğumuz titreşim kalbimizin içine giriyor and it removes all the dust accumulated for years together. ve yıllarca orada birikmiş olan tozları atıyor oradan, temizliyor. It cleanses the heart Kalp temizliyor. and gradually enables us to realize our spiritual. Ve yavaş yavaş da ruhsal kimliğimizi idrak etmemize yardımcı oluyor. Not only does it remove us from our entanglement with the physical world, Sadece bizi bu fiziksel dünyanın bağlarından, zincirlerinden koparmakta kalmıyor. but the more one goes on chanting, Kişi ne kadar bu Krishna'nın isimlerini zikretmeye devam ediyor, bunu sürdürüyorsa, gradually it brings one into the association of Krishna. biz yavaş yavaş o kadar Krishna'nın birlikteliğine erişebiliyoruz. Such is the power of Krishna's name. Krishna'nın isminin gücü o kadar, yani bu kadar fazla. Because Krishna, although he has unlimited energies, Krishna sınırsız enerjileri olsa bile, olduğu halde, he puts all of those energies in his name. tüm bu mevcut enerjilerini isminin içinde barındırıyor. And not only does he put all of those energies in his name, Tüm bu enerjileri sadece isminin içinde barındırmakla da kalmıyor. he also puts himself in his name. Kendini de isminde barındırıyor. And therefore, by associating with his name, it's as good as associating with O God. yüzden Krishna'nın ismiyle birliktelik halinde olmak, Krishna'nın kendisiyle birliktelik halinde olmak kadar iyi. Prabhupada used to say that the name of an object is different than the object. Prabhupada şöyle söylüyor, bir objenin, nesnenin ismi objeden farklıdır. Just like somebody put this glass of water here. Tıpkı birimizin buraya bu bir bardak suyu koymuş olduğu gibi. I was thirsty, Susamıştım but if I would have said water, 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 I still would have been thirsty. ama sadece oturup da bu nesnenin, suyun ismini su, 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 su diye söylemiş olsaydım susuzluğumu dindiremeyecektim. Because the substance water and the name water are different. Çünkü bu su maddesiyle ona verdiğimiz isim birbirinden farklı. And I can say water, water, water all night long and I'll still be thirsty. Bütün gece bu ismi su, su, su diyebilirim ama yine de susuz kalmış olacağım. But when one says Krishna, Ama ne zaman kişi Krishna diyor, Krishna puts himself and all of his energies in his name. Krishna hem kendini tüm enerjilerini de o ismin içine barındırdığı için And then Krishna acts from within Krishna içeride hareket etmeye başlıyor. to remove all the obstacles Tüm engelleri ortadan kaldırmaya başlıyor. by cleaning the heart Kalbimizi temizleyerek and revealing his actual identity and to us and our identity to him. ve hem kendi kimliğini bize hem de bizim kendi kimliğimizi gösteriyor kim olduğumuzu. Therefore, Krishna's name is the best way to stay in contact with Krishna. O yüzden Krishna ile iletişimde kalmanın, temas içinde kalmanın en iyi yolu Krishna'nın ismi. And the more we chant Krishna's name, Her ne kadar Krishna'nın ismini söylüyorsak, the more the heart becomes purified. o kadar kalbimiz temizleniyor. Just as the more the iron rod is in fire, it becomes like fire. Tıpkı o demir çubuk her ne kadar uzun bir süre ateşte kalırsa o kadar kızışacağı gibi. So this is the goal of chanting. Bu Mahamantra söylemenin, bu zikri yapmanın hedefi bu. The goal of chanting is to know that personality who is behind everything. Krishna'nın isimlerinin zikretmenin amacı her şeyin ötesinde olan kişinin kim olduğunun farkına varmak.
the original Supreme Person, the cause of all causes, Tüm sebeplerin sebebi olan yüce kişi. to exist beyond this physical world, Bu fiziksel dünyanın ötesinde var olan kişi. and the transcendental world, Aşkın transandantal aleminde var olan. which is beyond birth, death, disease, and old age. Doğum, ölüm, yaşlılık ve hastalığın ötesinde. And the more one makes progress along this path, Ve kişi ne kadar bu yolda ilerleme kaydederse, the more one experiences this genuine happiness. ve o kadar içten bir mutluluk duyuyoruz. Yani gerçekçi, o kadar gerçekçi bir mutluluk hissi duyuyoruz. The beauty of bhakti is that one doesn't have to wait to get perfection before he gets happiness. Bhakti'nin güzelliği şurada, kişi mutluluğa erişmek için önce mükemmeliyete erişmiş olmak zorunda değil. Böyle bir güzel tarafı var. That spiritual pleasure comes even while we're still conditioned in this Biz world. hala koşullu olduğumuz halde tamamıyla mükemmel olmasak bile yine de ruhsal mutluluk geliyor bu yolda. And by getting that spiritual pleasure, Ve o ruhsal zevke eriştikçe de, which is so far superior to any other pleasures in this world, ki bu bahsettiğimiz ruhsal zevk bu maddi dünyanın aklınıza gelebilecek tüm zevklerinin de ötesinde. one gets the impetus and the inspiration to continue to go forward. Kişi ileri gitmeye devam etme güdüsünü, bu ilhamı duyuyor. Srila Prabhupada used to also give another simple example. Srila Prabhupada yine böyle basit bir örnek daha veriyor. He said, just like a child may be very attracted to playing with knives, Tıpkı bıçaklarla oynamaya çok işte cezbolan küçük bir çocuğu düşünün. now playing with knives for a child is a very dangerous business. Bir çocuk için bıçaklarla oynamak tehlikeli bir iş. The child doesn't understand how dangerous it is to play with them. Tabii çocuk bu bıçaklarla oynamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamıyor. But if you try to take the knife away from the child, Ama siz bıçağı çocuktan almaya çalışırsanız, the child will resist and it will become more dangerous. çocuk bu sefer karşı koyacak ve durum daha da tehlikeli olabilir. If the child resists, the child Çünkü eğer çocuk siz almaya çalıştıkça karşı koyacak olursa yapacağı şey elinizdekini atlamak olacak. will start pulling the knife towards him. Kendine doğru çekiliyor olacak eğer hayal ederseniz çocuğu. So rather than taking the knife away from the child, Öyleyse bu bıçağı çocuktan almak yerine, elinden kapmak yerine parent holds out a nice colorful toy to the child. ebeveynler şöyle yapıyor. Böyle renkli bir bıçak, oyuncağı çocuğa uzatıyorlar. So the child wants the toy, Çocuk oyuncağı istiyor. but to take the toy he has to drop the knife. Ama oyuncağı almak istiyorsa elindekini bırakmak zorunda. So he drops the knife and takes the toy. Ne yapıyor? Bıçağı bırakıyor ki o renkli oyuncağı koşup alabilsin. Srila Prabhupada says this is what Krishna is doing for us. Bu da Krishna'nın bize yaptığı şey. He's not trying to take these things away. Bu şeyleri bizden almaya çalışmıyor. He's trying to give us that which is superior. Bize bunun daha üstünde olan, üzerinde olan bir şey vermeye çalışıyor. Krishna has come as Chaitanya Mahaprabhu to give this holy name. Krishna Chaitanya Mahaprabhu olarak bu kutsal ismini vermek için geldi And he's yani. saying, just simply take it. Ve söylediği şey sadece alın. You don't have to give anything, just take it. Karşılığında hiçbir şey vermenize gerekmiyor. Sadece bu ismi alın. The more you take it and accept it, Ne kadar bu ismi alır, kabul ederseniz and make this chanting part of your life. ve onun isimlerinin zikredilmesini hayatınızın bir parçası haline getirirseniz, Giving up the lesser things is not so difficult because you have something better. sizin elinizde her şeyin daha üstünde bir şey olduğu için o diğer zevkleri bırakmaya çalışmak hiç zor olan bir şey değil. We don't exist and insist that you must give up this, you must give up that. Çünkü şundan bundan vazgeçin diye ısrar etmiyoruz. Why should I give it up? Neden vazgeçeyim? I'm attached to it. Ona bağımlıyım. Many people think I don't want to give up anything, Birçok insanın düşündüğü şey ben hiçbir şeyinden vazgeçmek istemiyorum. but that's okay.
Ama bunda bir problem yok. Just take. Hiçbirinden vazgeçmeyin. Sadece bunu da alın. Take this chanting. Bu isimlerin zikredilmesini kabul edin, alın. And because this name of Krishna is Krishna. Çünkü Krishna'nın ismi Krishna'nın kendisi. You take Krishna's name and you chant it Krishna'nın with faith. ismini alıp inançla bunu seslendiriyorsunuz, zikrediyorsunuz. It will act. O kendi işini görecek. Just like fire acts. Tıpkı alevin iş gördüğü gibi o da iş görecek. A child may not know that fire burns, Çocuk alevin yaktığını bilmeyebilir. but the fire doesn't discriminate. Ama ateş bir ayrım göstermiyor. Çocuk biliyor, büyük bilmiyor, o biliyor diye. If the child touches the fire, it's burned. Çocuk dokunduğu zaman ateşi yapacağını yapıyor, kendi işini görüyor. So in the same way, we may not know Aynı şekilde the biz power of Krishna's name. Krishna'nın isminin kudretini, gücünü bilemeyebiliriz. But if we simply take that name Ama sadece bunu alıp söylersek, and chant, zikredersek ya, it will act. o kendi işini görecek, yapması gerekeni yapacak. And the more we chant, the more it will act. Ve her ne kadar fazla söylüyoruz, o kadar etki gösteriyor. And the more faith we have in chanting, the more dependent we become on chanting. Ve bunun zikredilmesine ne kadar inanıyoruz, o kadar buna bağımlı hale geliyoruz. It will act. O yapması gerekeni yapıyor. One does not need to be afraid, Kişinin korku duymasına gerek yok. because one will get pleasure Çünkü kişi zevk alacak bundan. and one will get the realization one needs. Hem de neye ihtiyacı olduğunun idrakine varacak. And will no longer be afraid of having to lose that which is really not so important. Ve gerçekten çok da önemli olmayan şeylerin her neyse kaybediyor olmanın korkusunu yaşatacak. Because the support is there first. Çünkü destek başından beri orada var. And Krishna is ready to give that support. Ve Krishna o desteği vermeye hazır. All he asks is, take this name Tek istediği bu ismi al. and chant. Ve This name. zikret, bu ismi söyle. Hare Krishna. Go on chanting. Ve zikretmeye devam et. And then gradually, the ultimate goal of chanting will become apparent to us. En nihayetinde de bu isimleri söylüyor olmanın nihayet hedefi kendiliğinden görünür kılacak. Görünür kılacak. I was going to tell the story about the wealthy man, but it's a long story, so I won't tell it tonight. Zengin adamın hikayesini anlatacaktım ama uzun bir hikaye olduğu için bu akşam bir hikaye anlatmam. It's an interesting story. İlginç bir hikaye çünkü. We can end here. Burada bitirebiliriz. Hadi Finish. görüşürüz. Any questions? Sorusu olan var mı? This is not the only way to approach, right? Can we say that? This is not the only way to approach. Is that what you're saying? Yeah, I'm asking this, and you said this is the fastest way. I guess I remember. The easiest way. En Krishna makes it easier for us because we get his help along every step of the way. soru vardı. Bu en hızlı yol mu? Ya da yollardan bir tanesi. Tek yol Ha, tek yol bu mu? artı bu yolun işte en hızlı olduğunu Tek yol bu söylüyor. mu diye sordu. Bu en kolay olduğunu söyledi dedim Araç. Çünkü bunu yaparsan kendisi bize yardım etmeyi garantilediği için Krishna en kolay. But bhakti means love. Ama bhakti aşk demek. That means if one approaches the Supreme with love, whatever name they call the Supreme, Bhakti şu anlama geliyor. Kişi Tanrı'ya aşkla yaklaşırsa her ne isimle sesleniyorsa seslensin ona. so if one actually goes into the foundation of any religious tradition, they'll see that the actual goal is the love. Herhangi bir dini sistemin temeline bakacak olursa, her kim bakacak olursa orada göreceğiz ki hepsinin hedefi erişmeye çalıştığı Tanrı aşkına ulaşmak. The Supreme Lord has unlimited names. Ve Yüce Tanrı'nın da sınırsız, sonsuz ismi var. Krishna is only one of his names. Krishna sadece bir tanesi. Whatever name we chant, Her ne ismi söylüyorsa if we chant
with love, Eğer aşkla zikrediliyorsa it will act. o da işini görecek. The essence is love. Ama işin özü sevgi duymak, o aşkı duymak. And if we don't have love, Eğer o aşkı duymuyorsak then we at least have to establish some connection with the Supreme Lord so that we can get it. en azından yüce kişiyle, Tanrı'yla bir bağlantı kurmalıyız ki o aşka erişebilelim. Bir yerinden onunla bağlantı haline geçmeliyiz ki buna erişebilelim. There's a verse that says, Nitya Siddha Krishna Prema Sajukabunaya. That pure love for the Supreme Lord eternally exists in the heart of every living being. Tanrı, saf Tanrı aşkı ebediyen her canlı varlığın kalbinde var. It doesn't come from any other source, it's already there. Başka bir yerlerden, başka kaynaklardan gelmiyor bize. O zaten mevcut herkesin But içinde. it has to be brought out by hearing about Krishna love. Ama diğerlerinden onun hakkında duymakla onu ortaya çıkarıyoruz. Just like fire is in wood, Tıpkı ateşin odunların içinde olması gibi. and if you put catalyst, you can bring out the fire. It's already there inside the wood. What are we putting? Catalyst? Oh, catalyst. Like we would use for fireplace or something? Well, catalyst is sort of a spark. Bir kıvılcım oradan tutup çekecek olursa hani alevin kendisi elinizde demektir. So love is there within the heart, but it needs to be brought out. O yüzden aşk da kalbimizde var ama ortaya çıkarılması, dışarı çıkarılması. And the more we hear about the Supreme, Ve her ne kadar yüce olana dair işitiyoruz, onun hakkında duyuyoruz. then it brings out that love that's lying dormant within the Zaten heart. orada uyku halinde duran aşkı uyandırıyor, ortaya çıkartıyor. So that is the means for achieving this perfection. Bu mükemmeliyete erişmenin bir yolu. We have to hear about the glories of the Supreme. Ne bu? Yüce olanın ihtişamına dair bunları duymak, bunları dinlemek. We have to chant the glories of the Supreme. Ve onun da yüceliğini kendimizin anlatıyor olması. Hem işitmek hem anlatmak, bunları konuşuyor And olmak. then it will act. O zaman yine harekete geçecek. Yapması Awaken gerekeni love. yavaş yavaş o aşkı, uyku halindeki aşkı uyandıracak. Some other questions? Başka soru var? Ben bir şey sormak istiyorum. Go, you first and then you. For example, I have a very new Sufi master, and he's a master of Hazret Inayet Hal's teaching, and he asked me to give me some chanting, and he asked me to say it whatever I prefer. For example, if you want Sanskrit names, I can give you that. If you want the names of Allah, I can give you that also. So now I understand that it doesn't matter if I say Krishna or if I say Yavidu, Ya Rauf, doesn't matter. How you say is the important thing, I guess. So you're saying the same thing, is it true? Yes, I'm saying the same thing. I was introduced to the name Krishna Ben over 40 years ago, 40 yıl önce Krishna ismiyle tanıştırıldım. and I've been chanting his name for 42 years. Ve 42 yıldır onun ismini söylüyorum, Krishna'nın adını söylüyorum. And I haven't wanted to chant any other name. Ve hiçbir başka isme değiştirmek istemedim. So, but whatever name one chants, Ama kişi her ne ismi zikrediyorsa, if it brings one to the understanding that it's not different from the Supreme, sizi o ismi zikretmenin yüce olandan farklı olmadığı idrakına eriştiriyorsa bunu devam ettiriyor olmak. but we have to test to see if we're getting the result that we really want. Gerçekten istediğimiz sonuca erişmediğimizi test edebiliriz, test ediyor olmalıyız. Just like there's the verse that says devotion, direct experience of the Lord and detachment from material things. Adanmışlık, maddi şeylerden bağımsızlaşmış, kurtulmuş
olmak ve Tanrı'ya tutulmuş olma hali, bağlantı kurmak. These three things come simultaneously for a person who's engaged in devotion. Aynı anda bu üç şey adanmışlıkla meşgul olan kişiye gelen şeyler, eriştiği şeyler. Just as pleasure, nourishment, and relief from hunger. Tıpkı açlık bastırıldığında gelen işte doygunluk hali, tatmin hali, o beslenmiş olma hissi gibi. They come simultaneously and increasingly with each bite for a person who's engaged in eating. Yeme işiyle meşgul olan kimse her lokmasını aldığında bunların hepsini aynı anda taşıyor. Hem doymuş olduğunu hissediyor, hem tatmin olmuş hissetmeye başlıyor. When you're eating, you get some pleasure. Yerken bundan bir takım zevk duyuyoruz, bir haz duyuyoruz yemekten. You get some strength, Yedikçe güç de kazanıyoruz, o da geliyor. and your hunger is going away. Ve o açlık hissi de aynı anda kaybolmaya başlıyor. Bu üç şey aynı anda oluyor bizim. With each bite, Her ısırığımızda you don't have to ask somebody else. kimseye gidip sormanız gerekmiyor. Am I, Bunların olup olmadığını test etmek için. am I still hungry? Hala aç mıyım diye sormuyoruz gibi. Does this taste good? Ya da bu hoş bir tat mı? Yediğim şey haz veriyor mu? İyi geliyor mu damağa? With each bite, you know. Her aldığımız ısırıkta bunun ne olduğunu biliyoruz, ne dediğimizi. Because you're eating. Çünkü yiyorsunuz. So in the same way, for one who's actually engaged in devotion, Benzer şekilde adanmışlıkla meşgul olan kimse için de then he should look for these three things. bu üç şeye bakıyor olmalı. Is devotion increasing? Benim adanmışlığım, ben buna devam ettikçe artıyor mu? Yaptıkça artıyor mu? Is one experiencing the presence of the Lord in this life? Tanrı'nın varlığını kişi hayatında deneyimleyebiliyor mu? And is one becoming detached from material things? Aynı anda da bunlar olurken diğer maddi bağlılıklarım da azalıyor mu? Then you know. Kendiliğinden. Eğer bu üçü birden oluyorsa o zaman biliyorsunuz, işe yarıyor söylediğiniz. Perform the test yourself. Testi kendiniz You gerçekleştirin. know. Yapın, o zaman bilirsiniz söylediğinizi. As long as you're eating, you know. My hunger's going away. Tıpkı yemek yedikçe açlığımızın bittiğini bilmekten onu da biliriz. Yes. Sürekli kurtulmak kelimesini kullanıyor kendisi. Olan her şey olması gerektiği gibi. Yani Krishna öyle istediği için zaten öyle. Benim bu dünyada, şu hayatta hiçbir şeyden kurtulmam gerekmiyor. Zaten olması gerektiği gibi. You have like many times used the word liberation, but she says that everything in this world happening is as Krishna wills, so that I don't have to get liberated from anything. If we see it as Krishna's will, you're already liberated. Eğer bunu Krishna'nın varlığı olarak görüyorsak o zaman zaten hani o kurtuluşa ermişiz demektir. That is a symptom of a liberated person. Bu zaten o kurtuluş noktasına erişmiş olan kişinin göstereceği bir belirtidir. There's a verse, Ihayasya Haredasya Kamana Manasa Gira, that anyone who's engaged in service to Krishna with his body, mind, and words is already liberated even while within the same body. Bu şu anlamına gelir. I'm sorry. Anyone who is serving with mind, Body and words is Her kim liberated. bu dünyada zaten sözleriyle, eylemleriyle ve zihniyle Krishna'ya hizmet ediyor. O zaten bu maddi dünyanın içinde olduğu halde kurtuluşa erişmiş olan kişidir. Liberation doesn't necessarily mean one has to give up the body. Özgürlükten kastettiğimiz kişinin bu bedenden kurtulduğu anki kurtuluş hali değil. One can still be in the body and be liberated. Kişi hala bu maddi beden içerisinde olup kurtuluşa ermiş olan olabilir. We have this body due to our previous connections. Biz önceki bağlantılarımızdan sebeple bu maddi beden içerisindeyiz. Karma. Karma dediğimiz. So everyone gets a particular body according to their karma in their past. Herkes geçmişindeki karmasına göre belli bir bedene erişiyor. So
example is given Şöyle bir örnek veriliyor. that for a liberated person, O özgürlüğe ermiş olan kişi için it's like pulling out, like having a fan and pulling out the plug of the fan. bu şeye benziyor. Bir vantilatörün fişini çekmek gibi. When you pull out the plug of the fan, Fişi çektiğiniz zaman vantilatörün there's no more electricity going on, daha fazla elektrik gitmiyor. but it still continues to turn. Ama yine de o dönmeye devam ediyor. So in the same way, a person can be liberated and stop all karma in this life. Benzer şekilde kişi bu bedende, bu maddi dünyanın içinde yaşamaya devam ettiği halde geçmiş karmalarını durdurmuş olduğu bir noktada olabilir. But the body still continues to grow old. Ama beden burada olduğu için hala yaşlanmaya devam eder. It will become diseased Hastalanır. and it will die. Ölür gider. But one can be liberated even before one gives up the body. Ama biz bu bedenden vazgeçmeden de daha erken o kurtuluşa erişmiş olabiliriz. So anyone who sees everything is connected to Krishna Her şey Krishna ile bağlantılı olarak gören bir kişi için is already liberated, o zaten kurtuluşa ermiştir. even while within the body. Şu bedende olsa bile. But what is the symptom of liberation? Ama o özgürlüğe erişmiş olmanın belirtisi ne? Brahma Bhuta Prasanatma Nasochiti Nakamshi. One who's on this platform of called Brahma Bhuta is no more hankering and there's no more lamentation. Brahma Bhuta denilen yine Sanskritçe tanımladığı bir aşamaya ermiş olan kişi için ne daha fazla üzüntü vardır, ne daha fazla özlem vardır. That is the symptom of liberation. Yani kurtuluğa özgürlüğe ermiş olmanın belirtisi budur. Did I answer your question? Bu konuyla ilgili sorun yok. Teşekkür ederim. Ama sadece Cevap yeter. cevap yeterli tabii. Yani bence aynı şekilde düşünüyorum. Ama kurtulmak bir sonuç, bir hedefmiş gibi gösterildiğinde ya da çok böyle zikredildiğinde insanların bir yanılsamaya düştüğünü düşünüyorum. He just thinks that when it's mentioned quite a lot or shown presented as a goal, she thinks that people fall into an illusion, taking it to be a goal. Liberation? Yeah, like when we talk about so much being liberated. Ve bunun ızdırabına düşüyorlar. It puts people into illusion and it gives them suffering. Hep bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Constantly they strive to change things. Müthiş bir çaba içerisinde. Show like so much effort. But that's the nature. Everybody's already thinking that way. Ama herkes bu şekilde düşünüyor zaten. Yani doğa bu. We don't want to suffer. Hiç kimse ızdırap çekmek istemiyor. And we always try to avoid suffering, Ve her zaman bundan kaçınmaya çalışıyor. isn't it? Öyle değil mi? It's a symptom of life to avoid suffering. Hayatın, yaşamın belirtisi ızdıraplardan kaçınmaya çalışmak değil mi? Zihnin So that- duası. Yani. The nature of the mind, she says. Yes, that's the nature of the life. We don't want to suffer. Evet, yani ızdırap çekmek istememek zihnin doğası. So that means we actually want to be liberated from those things that cause us suffering. O yüzden biz o ızdırap veren şeylerden kaçınmaya çalışıyoruz da. Bu anlamda kurtulmuş. Every day we're already thinking of liberation. Her gün o yüzden bunlardan kurtulmayı düşünüyoruz oturup. Every single day of our life. Yaşamımızın her gün yapıyoruz. So we're already thinking of it. Zaten hani düşündüğümüz bir şey. So why shouldn't we think of something beyond liberation? O zaman hani neden onun ötesinde bir şey düşünmeyelim? To know that there's something better than to, I don't want to suffer. Izdırap çekmek istemiyorum hani bilme düşüncesinden daha iyi olan bir şey. There is something higher. Daha yüksek olan bir şey var. So we use the word liberation because everybody naturally thinks about it every day, although they don't use the word. Bu kurtuluş kelimesini kullanıyoruz. Biz her gün bunu düşündüğümüz halde bunu kurtuluş öğrenmek istiyorum diye söylemesek de. So now we're just saying what that is. O yüzden onun ne olduğunu söylemeliyiz. And there's something higher. Daha yüksek olan bir şey. So if we know that there's something higher, we should try to go for that. Eğer daha fazlası, bunun daha üzerinde bir şey olduğunu biliyorsak
Oraya gitmek için And then uğraşıyoruz. liberation comes automatically. O özgür kalma halinde kendiliğinden geliyor. Without any extraneous endeavor. Hiçbir ekstra çaba göstermeden. I don't know what time we supposed to. It's okay. If It's you're okay. I'm okay. I just want to make sure we're not, Yeah, I'm that's, not going over that's time. okay. Is Uttama Adhikari is the person who has reached Brahma Bhuta. Brahma Buddha? Is the Uttama Adhikari is the person who has already reached Brahma Brahma Bhuta. Bhuta. Yes. Is it a person? Uttama Adhikari has already achieved Brahma Buddha. Yes. Evet, Uttama Adhikari zaten Brahma Bhuta'ya erişmiş olan. Anymore? No, but Brahma Buddha prasanatma nasochati nakanchati samaksaleshu bhusishu madbhakim sabate param. When one comes to this Brahma Buddha platform, then what happens is that devotional service begins. Krishna o Brahma Bhuta'ya eriştiği zaman o zaman adanmışlık hizmeti başlıyor. O zaman başlıyor. Do you, maybe it's a kind of, do you do bhakti yogis do a kind of meditation that sits in steadiness and silence, like vipassana meditation? Like Or what kind of, vipassana meditation, kind of vipassana meditation, just like watching the flowing of the mind, watching the state of mind and the thoughts and kind of thing. And then maybe, I'm just thinking, and maybe the next level is like, okay, you can see the thoughts, you can see how they are moving and what they are, and then you come to a level that, and then what is going to be the next, and then you come to the chanting. It's like a state of surrounding. Can you say something about I can, yeah. And also another question. I want to see. I want to know about. What do you think about Hatha Yoga and the asanas and being a bit addicted to those asanas, and also trying to find the meditation and the silence of the mind through the yoga asanas. Do you want to translate your Do question? you mind if you summarize the text Yeah. for the Yes. Türkçesine bir herkes duysun onun üzerine. Vipassana meditasyon diye bir şey var. Hani herkes biliyordur herhalde. Böyle hareketsizlik ve uzun sessizlik içerisinde falan yapılan ve işte zihin hareketlerini izlemeye oturduğunuz bir meditasyon stili. Ama öyle bir şey ki hani sonrasında biraz daha tamam biliyorsunuz. Zihin hareketlerini izleyebiliyorsunuz. Ama ondan sonra ne olacak dediğinizde bir hani chanting şey başlıyor. O zikir kısmı başlıyor. Biraz daha hani adamaya, biraz daha teslimiyete götüren bir şeymiş gibi hissediyorum. Ben orada biraz yaşıyorum bir şeyler. Onu sordum. Bir de Hatha Yoga asanalarla ilgili hani ve ona oradaki hareketin içerisindeki meditasyonu aramakla ilgili bir şey sordum. Onunla ilgili ne düşünüyor diye sordum. Sorry. No, it's okay. I'll try to briefly answer, and there's a lot I could say on the subject. Çok şey söyleyebilirim ama hani özetle cevap verebiliriz. There are different stages, according to the Patanjali yoga system, there are different stages mind goes through. Patanjali yoga sistemine göre zihnin geçtiği farklı aşamalar var. First stage is known as kshipta, when the mind is disturbed. İlk aşama zihnin rahatsızlık duyduğu aşama, hani sürekli dışarıda
just cannot think of anything transcendental. Yani aşkın transandantal sayılabilecek hiçbir şeyi düşünmediği aşama. The next stage is called Buddha, Bir sonraki aşama Buddha aşaması. which means bewildered. Tamamıyla böyle hayal kırıklığına uğramış. Although the mind cannot be fixed on anything transcendental, Zihin aşkın olan hiçbir şeye odaklanamasa bile one is influenced by different desires and pursuits, farklı arayışlar ve arzuların peşine takılıyor. or one becomes influenced by laziness and sleep, Tembellik ve uykunun etkisine giriyor kişi. and the next stage is called Vikshita, Bir sonraki aşama Vikshita. which is like the first stage, İlk aşama gibi bu da. where always disturbed, Zihin yine her yerde sürekli böyle bir but sometimes there's little glimpses of peace. Ama bazen aralıklı olarak çok ufak huzur anları yakalıyor. The next stage is called Ekagra, Bir sonraki aşama Ekagra. where the mind becomes more fixed on an object. Zihin bir objeye ne kadar daha odaklanmayı başarıyor. And gradually it becomes detached. Yavaş yavaş bağımsızlaşmaya başlıyor. Diğer şeylerden kopmaya başlıyor. And peace becomes more manifest. Ve huzur daha çok kendini göstermeye başlıyor. And the fifth stage is called Niruddha. Beşinci aşama Niruddha. And Niruddha is the stage when you're not even dependent upon an external object. Niruddha aşaması ise sizin dışarıdan bir nesneye bağımlı olmadığınız The aşama. mind finds satisfaction in the self. Zihin bu dışarıdan başka bir nesne olmuş olmaksızın kendinde tatmin And ediyor. the focus is simply exclusively on the self, realizing the self. Benliği idrak etmeye odaklanma hali. Now these are gradual stages of the evolution of the mind. Bunlar zihnin evriminin basamakları. But in all of these stages, Tüm bu aşamalarda one is dependent upon one's own mental strength. bir tanesinde kişi kendi zihinsel gücüne bağlı. And it's very difficult Ve çok zor. because the mind is very difficult to control. Çünkü zihin kontrol etmesi çok zor. It's like trying to control the raging wind. Bu tıpkı şey gibi. Öfke nöbetinde bir rüzgar düşünüyor. Yıkıp yakan her tarafı. There are always thoughts. Çünkü sürekli düşünceler var. And at best we can think about not thinking. Ve en iyisi düşünebileceğimiz en iyi şey de hiçbir şey düşünmemek. But the mind is always active. Ama zihin sürekli aktif. So there's a very difficult process to control the mind O through this yüzden gradual stages of zihni evolution. bu aşamalı bir şekilde yavaş yavaş bu basamaklarda evrimleştirmek, o basamaklardan geçirmek çok zor bir süreç. However, when we accept the transcendental sound vibration, Ama ne zaman o aşkın ses titreşimlerini kabul ediyoruz, such as Krishna's name, tıpkı Krishna'nın isimleri gibi, and because of the potency of that sound vibration or that mantra, ve o ses titreşiminin ya da söylenen mantranın potansiyeli, rather than trying to control the mind by our own efforts, kendi çabamızla zihni kontrol etmenin ötesinde, bunun dışında we are submitting ourselves to the name. kendimizi isme teslim etmiş oluyoruz. And by submitting ourselves with thoughts, mind, Kendimizi düşüncelerimizle, zihnimizle isme teslim ettiğimiz with zaman, our ears, with our tongue, kulağımızla, dilimizle, and submitting ourselves to the name takes over. kendimizi isme teslim ettiğimizde isim hepsini hallediyor. And helps us, gives us strength to overcome the mind. Ve zihnin üzerine geçme gücünü veriyor bize. This enables us to transcend the mind Bu da bizim zihnin ötesine geçmemizi sağlıyor. without having to exert it by our own strength alone. Sadece kendi gücümüzü kullanarak zihnin ötesine geçmeye çabalamanın üzerine. But with the help of transcendence. Ama aşkın yardımı, bu transandantal olan güçle.
who personally removes all these disturbing thoughts within the mind. Şahsen zihnimizin içinde bizi rahatsız eden tüm o düşünceleri bireysel olarak alan kişi. And replaces them with his presence. Ve ne yapıyor? O düşünceleri oradan söküp attığında kendisini yerleştiriyor. It's easy. Çok daha kolay bir yol. It's much easier. Bu daha kolay. All we have to do is depend on him. Tek yapmamız gereken ona güveniyor olmak. That is the surrender. Ki bu da teslimiyet. That is the surrender. We have to give up the idea that I can do it. Ben yapabilirim fikrinden vazgeçmek gerekiyor. Because that is the last snare of mine. Çünkü Maya'nın son tuzağı oynadığı hile bu. Ben yapabilirim. I will achieve perfection by my own strength. Ben kendi gücümle mükemmeliyete erişirim fikri Maya'nın bize oynadığı son. That is the last snare. Is that the last game? Is it the last? Yeah. Well, the last snare is to think I'm God. En sonuncusu Tanrı olduğumuzu düşünmeye başlamak. Yeah. That's the last snare. En sonuncusu. And it's already here. It's already playing it now. Yes. I'm the enjoyer. I'm the controller. I'm independent. Kontrol eden benim, hoşlanıcı benim, bağımsız olan benim. So then we may, as soon as we think, yes, I'm the controller, I'm independent, I will achieve perfection by my own efforts alone. Ben kendi çabamla işte mükemmeliyetime erişirim. Çünkü ben güçlüyüm ve hiçbir şey bağımlı değilim diyor olmak. I will release myself from bondage. Kendimi bağlılıklardan, bu işte prangalardan kurtarabilirim, serbest bırakabilirim. And then I will think, I'm God. Ondan sonra gelecek söyleyeceğim şey ben Tanrıyım olacak. Because only He can release from bondage. Çünkü böyle düşünüyorsak bunu da söylüyorsunuz. Neden? Aslında bunu yapan kişi Tanrı. Yani sadece Tanrı kişiyi bağımlılıklarından Because kurtarabilen. that's the difference between Him and us. Onunla bizim aramızdaki fark bu. The difference is He's always supreme, O her zaman yüce. and we're never supreme. Biz de hiçbir zaman olmadık. We have to realize that. Bunun farkına varmak gerekiyor. So I have to be subordinate. If He's supreme, I'm subordinate. Eğer o yüce olansa benim o altta olan olmam gerekiyor. So surrender means to accept. Teslim olmak bunu kabul etmek demek. I'm subordinate. Ben onun gücünün altındayım. Fully dependent on you. Tamamıyla sana bağımlıyım yerinde. So that is the meaning of surrender. Teslimiyetin anlamı bu. But usually we have this concept that surrender means like, you know, like when there's a war, like waving a white flag. Bu çoğu zaman hani bu beyaz bayrak sallama durumunun teslimiyet olduğunu düşünüyoruz. The troops come in and just shackle you. Ordular geliyor, sürükleyerek götürüyor. But Krishna is not such a supreme being. Ama Krishna öyle bir yüce kişi değil. He wants to give us pleasure. He doesn't want to enslave us. O bizi o sürükleyen ordular gibi köle yapmak istemiyor. Zevk vermek istiyor. Like the opponents that we're fighting in battle, like they want, as soon as we surrender, they can, okay, now you're going to come and break stones for us. Teslim olur olmaz savaş zamanında tamam o zaman teslim olun çünkü bizim için taşları kırın diye kırılıştırdılar. Wave the white flag. Beyaz bayrak salladılar. Sorry, you're too powerful for us. Bizim için çok güçlüsünüz dediler. Anlaşılan teslimiyet böyle bir Just take me. teslimiyet. Al beni dediniz. O Krishna'daki böyle bir teslimiyet. That's not what surrender means to Krishna. Krishna teslim olmak bu anlama geldi. Krishna is ready to give everything. Krishna o Everything He noktada has, He'll give to us. sahip olduğu her şeyi bize vermeye hazır. Give Himself too. And give Himself too. Kendini de verecek. So, that's, then you asked about Hatha Yoga. The goal of Hatha Yoga is, yes, is also to, it's based on consciousness. Hatha yoga da bilince dayanıyor. But if it's simply taken as physical, as
strengthening the body. Ama sadece basit bir şekilde bedeni güçlendirmek olarak algılanırsa Same thing. Yeah, I get the answer. I get the answer. Okay, I think we should call it. Thank you. Hare Krishna.